Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Bugün ünlü markanın örgü tokasını yapıyoruz rafya iplerle. Ben burada rafya ip kullandım ama elinizde ve evinizde olan tüm ipleri kullanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim buradaki can suyumuz birkaç videodur bunu söylüyorum. Yorum ve beğeni. Arkadaşlarım lütfen yorum ve beğeniyi esirgemeyelim. Videoyu henüz daha başlatmadan önce aşağıya küçük bir emoji ve beğenilerinizi atmayı unutmayın lütfen. Şimdi burada bir toka çalıştık. Lastik tokanın üzerine rafya iple örülmüş bir parçaydı. Orijinal mağazada satılan fiyatı bayağı bir yüksekti. Dedik ki biz bunu yaparız. Tabii ki de en güzelini yapmış olduk. Kağıt iple, rafya iple, çanki rafya iple dilediğiniz tüm iplerden bunu kullanabilirsiniz. Yaptıktan sonra muhakkak ütü veriyoruz. Ütümüzü verdikten sonra örgümüz bu şekilde bakın çok güzel bir dokuya sahip oluyor. Puz tokası olarak bence kullanılabilir. Şöyle açılıyor zaten gördüğünüz gibi içindeki lastikten dolayı. Şimdi eğer hazırsanız ve iştahınız da kabardıysa yapımına geçelim. İhtiyacınız olan şey sadece bir rafya ip. Bakın ben bu tarzda bir rafya ip kullanacağım. Kağıt ip kullanabilirsiniz. Aynısı olmak zorunda değil. Elinizde olan tüm ipleri kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynı zamanda şöyle lastik tokamız var ve 4 numarada tığımız var. Tığımızın buradaki büyük numarasını değil de tam şu aradaki küçük olan 4 milim numara kullanacağız. Bunu da elinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına hızlıca geçmek istiyorum. Tığımda bir tur çevirdikten sonra bir tane sıkılamak için zincirimi çekiyorum. Hemen lastik tokamı aldım. İçerisinden geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Buradaki ipimi de örgümün üzerine alıyorum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Şöyle şu şekilde. 3 zincir çektikten sonra hemen tekrardan tokamın üzerine geliyorum ve buraya sabitledim. Tekrar 3 adet zincirimi çekiyorum. 2 3. Tekrar tokamın üzerine geldim ve ilmeğimi geçirdim. Bu şekilde ilk sıramızı 3 zincir olarak sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Tokamızı şöyle açtırarak da örebilirsiniz. Ben şu ana kadar 26 tane 3 zincir çekerek batım noktasına tekrar batırdım bu şekilde. Şimdi artık bir üst sıraya çıkacağız. Tokanız çok küçük olabilir, o zaman 20 yapabilirsiniz. Tokanız benimki kadar olabilir. Dilerseniz 30 da yapabilirsiniz. Sayısını kendinize göre ayarlamanızda fayda var. Sayılara takılmayalım. Mantığını burada çözmeye çalışıyoruz. Şimdi son artık sık iğnemi de yaptım. Buraya bağlayıp ikinci sıraya geçmiş olacağım. O yüzden bakın bir tane zincirimi çekiyorum. Burada yapmış olduğum 3 tane zincirli ilk yuva vardı hatırlarsanız. Bir tane daha çekiyorum ve buraya hemen ilk yapmış olduğum bakın tam ortasına değil de ilk yapmış olduğum sık iğnenin içerisine şu şekilde üzerine ipimi aldım. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve bir üst sıraya çıkmış olduk. Bu şekilde gözükecek. Şimdi örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız varsa burada ilmek tutucu kullanabilirler. Buraya bir tane ilmek tutucu yerleştirip sıra başımızı belirlemek istiyorum. Örgüyü ören arkadaşlarım burayı zaten anlarlar ama yeni başlayan arkadaşlarım için gayet daha net olmuş oldu. İkinci sıramızdan devam edeceğiz. 3 tane zincirimi çektim. İlk gelen bir alt sıradaki 3 zincirli noktaya batırdım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Sırada gelen 3 zincirli yuvanın içerisine örgümü sabitledim. Tekrar 3 zincir. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ördükçe tokanız marullanır. Bu şekilde olduğu gibi ama bunu elinizle açtırabilirsiniz.
Tokayı örme işlemi bittikten sonra buhar vererek ütüleme muhakkak yapın. Daha muntazam bir şekle girecektir. Tabii ki de örerken marullanınca endişe etmenize gerek yok ama bu normal bir şey. Şimdi sıra sonumuza tekrardan geldik. Hemen şu tutucumu çıkartıyorum. Bütün zincir tepelerinin içerisine bakın, üçer tane batırdık. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Bakın hemen şuradaki görmüş olduğunuz gibi zincirin içerisine bir tane ikili trabzanımı yaptım. Direkt bir üst sıraya çıkmış olduk. Bu sıradan sonra da 2 sıra boyunca 4 zincir çekerek tokamızı tamamlayacağız. Hemen 4 tane zincir çekiyorum. 3 ve 4. İlk gelen boşluk içerisine buraya kilitlemiş oldum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Sırada gelen boşluk içerisine sabitliyorum ve bu şekilde tokamızı ilerletmiş oluyoruz. Şimdi 2 sıra boyunca 4 zincir olarak örelim ve tekrardan buluşalım. Söylediğim gibi 4 sıramızı yaptık. Örgümüz bu şekilde gözüküyor. Elinizle açtırabilirsiniz. Hafif el ütüsü yapabilirsiniz ama işlem bittikten sonra muhakkak şöyle buharla sağlam bir ütü verin. Çünkü düzelme yapmaz. Şimdi artık 4 sıramızı ördük. İpinize göre değişik gösterebilir. Bakın benim hemen şöyle göstereyim. Başlangıçtan bitişine kadar toplamda bakın 7 santim yapıyor. 6 santimi örgü. Hangi iple örerseniz örün 4 sıra ya da 5 sıra 6 santimi yakaladığınızda duruyorsunuz. Çünkü modeli incelediğimde de hemen hemen bu kadardı. Şimdi buradaki rafyamızın dokusu daha sert olduğu için biz 6 santim yaptık ve bu kadar oldu. Çanki rafya kullanabilirsiniz. Kağıt ip de kullanabilirsiniz. Kağıt ip kullandığınızda bunu 5 sıraya da çıkarabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sadece şuradaki kısmımız 6 santim olacak. Şimdi artık örgümüzü bitirdik. Hemen son bakın şu düzlüğümüzün hemen ikinci ikili trabzan yaptığımız yerden ilmeğimi bu şekilde kaydırıyorum. Bir tane de sıkılamak için zincirimi çekeceğim ve örgümü burada bitiriyorum. Hemen bir buhar verelim. Nasıl durduğuna hep beraber bakalım. Tokamıza çok güzel bir buhar verdik. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve daha kibar hale gelmiş oldu. Örerken hiç toparlandı, marullandı gibi endişeleriniz olmasın. Bakın örgünüz bu şekilde gözükecek. Şimdiden hepinizin ellerine, emeğine sağlık. Bu gibi videolar için daha fazlasını dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumlara onu da yazarsanız ayrıca mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.